Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, bu bölümde direkt giriş yeri direkt nasıl olur onu konuşacağız. Bakın, 3 ayrı resim var. Bir tanesinde bir mağarayı Horasan harcıyla daraltmışlar. Harcı döker gibi döküp mağaranın kapısını kapatmışlar. Sol taraftaki bir numaralı işaret. O harcı kırıp sağ tarafındaki girişten gireceğiz arkadaşlar. Eşkıya işareti. 2 numaralı işaret de bir define işareti. Ama renkli olduğu için orada define olur. Sıra dışı bir rengi var. Giriş olur yani. Şimdi 1 numaralı işarete dönüyoruz. Bakın, burada bir mağara varmış ve mağarayı eşkıyalar terk ederken Horasan harcıyla kapatmışlar. Bakın, mağaranın üstünde bir derin çizik var. Yarık. O çizik burada bir kasa, bir oda olduğunun anlamına gelir. Eğer dağda bu tür çizikler görürseniz bilin ki hemen dibinde, sağında solunda bir giriş var anlamına gelir. Yukarıda da olabilir. Bakın, bu bir define işareti. Bize doğru bakan bir kuş var. Güvercin şeklinde yapmışlar. Bu bir harita, evet. Define işaretlerinin yanında genelde define olmaz ama nadiren bazen olur. Rengi siyah ve burada bir giriş olduğunu düşünüyorum. Üçüncü işaretimiz, bakın, taşlarla burayı kapatmış ve sarı renk kullanmış. Sıra dışı bir renk kullanmış. Horasan harç dökmüş. Burası da giriş arkadaşlar. Yani burada sarı renk dökmesinin anlamı şu: burada altın var anlamına gelir. Hatta o Horasan harcının içerisinde dahi altın tozu olabilir. Bilmeyenler için söyleyelim, altın tozu kahverengimsi toprağa benzer. Yani baksanız bu altın demezsiniz yani. Ona göre toz bulduğunuz zaman dikkatli olun. Bu altın tozu 15 kilo bulundu arkadaşlar Amasya'dan. Domuz derisine sarılmış vaziyette bulundu. Bunu bulan arkadaş müzeye götürdü, Amasya Müzesi'ne, ama o defineci arkadaşımıza kalleşlik yaptılar ve hakkını vermediler. Uyanık olun. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, bu işaretimiz toprağın altından çıktı. Van'dan geldi, Van ilimizden. Bir Ermeni işareti. Sol taraf taşın bir yüzü, öbür tarafı taşın arka yüzü. Define işaretleri arkalı önlü ve bütün her yönüyle haritadır. Şimdi bu bir papaz çanı, yani papazlar zil çalar ya. Bu bir papaz mezarından bahsediyor. Arkadaşlar, papaz mezarları çok değerli olur. Papazlar mutlaka objelerle gömülür. Yaşarken kullandığı kitaplar objelerle gömülür. Papaz mezarları diğer mezarlar gibi boş değildir. Çok değerli büyük hazineler çıkar. Döneme ait kitaplar çıkar. Burada bir haç var. Arkadaşlar, X işareti ile haç işareti aynıdır. Bakın, burada bir sağ ayak var. İnsanın aşağıda olduğunu düşünün. Bu sağ ayak yön veriyor. Yani bu taşı çıkarttığınız şekilde bu sağ ayağın verdiği yön ne tarafsa o tarafa doğru gideceksiniz ve bu çizgiyi ölçeceksiniz. Bakın, her işarette bir yön veren, bir de mesafe veren işaretler ve figürler olur. Sağ kol olur, sol kol olur, sağ ayak olur, sol ayak olur, çizik olur, taşın sağdan sola uzunluğu olur. Bu çizgiyi ölçüp 7 ile çarpacağız. Çünkü bir adım 70 santimdir. Çıkan sonuca göre o ayak yönünde adım atacağız. Adım attığımız zaman karşımıza böyle bir dere ya da kuru dere gelecek. Mavi çizgi şeklinde. Dağ arası, dağ çatlığı. Bu taşın kenarı da bir arazi arkadaşlar. Bir tarla. Tarlanın büyüklüğünü ölçmek için sağdan sola, soldan sağa çarpacağız. Her santimi 10 ile çarpacağız ve metre karesini çıkartacağız bu arazinin. Örneğin 20 santim ise 200 metrekare eni boyu bu şekilde metre karesini çıkartacağız. Arazinin kenar şekli de aynı bu sarı çizgi,
koyu sarı renkte, aynı kenar şekli de o renkte. Mavi yer ise dediğim gibi dere şekli ya da kuru dere. Sarı daire ise mezarın olduğu yerler. Burada bir tane mezardan bahsetmiyor. 5-6 çeşit mezardan bahsediyor. Yani ölen papazların toplam mezarlarından bahsediyor. Bölge zengin. Aynı zamanda kayanın kahverengi oluşu arazinin de kahverengi olduğunu söylüyor. Yani gideceğiniz arazi kahverengi bir yapıya sahip, toprağı ya da kayası. Bu bir dağdan bahsetmiyor arkadaşlar. Düz bir tarladan bahsediyor. Eğer dağdan bahsetmiş olsaydı yüksek topak şeklinde bir kaya olurdu. Evet arkadaşlar, arazinin dediğim gibi metrekaresini, büyüklüğünü ölçmek için arkadaşlar bir işaret daha çözeceğiz şimdi. İşaretten sonra da alan taramaya A'dan Z'ye eğitimi var. Mutlaka izleyin. Mutlaka. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Türkiye'den gelen bir eşkıya define işareti. İşaret ağlayan kadın işareti. Bir yüz düşünün, üstüne daha bir yüz koymuşlar. Bu devasa kayaya çeşitli gizli küçük ve büyük gözler ve yüzler çizmişler. Bu kayanın baktığı, gözlerin baktığı etrafındaki noktalara defineleri ya da define işaretlerini, yani ikinci işaretleri koymuşlar. Şimdi burada sağ elini çenesine koyup sol gözüyle karşıya, bize doğru bakan bir kadın var. Bu kadının göz bebeğinin baktığı noktaya gidip bakacağız. Muhtemelen bu kadar büyük bir göz direkt defineyi değil, define işaretini gösterir. Ama kaya üzerinde define yerini gösteren küçük gözler de var. Böyle tavşan kadar ama bize göre küçük gözler de var. 5 santimlik, 20 santimlik, 10 santimlik gözler de var. Bakın, bu bir göz. Dikkat edin göz bebeğine. Göz bebeği tam bize doğru bakıyor. Bunun göz bebeğinin baktığı nokta bir define işaretine bakar muhtemelen 300-400 metre ileride. Bir de yön olarak, yani yön olarak da veriyor. Arkadaşlar, bu define işareti aynı zamanda bir şelaleden bahsediyor. Yani burada kadının saçı olan siyah şey aslında su, şelale yeri. Bu siyah leke aynı zamanda burada kasa var, oda var anlamına da gelir ve kesin var. Çünkü siyah lekenin anlamı o. Müjde derler ona. Evet, şimdi tekrar resmimize bakıyoruz. Biliyorsunuz ki birinci kadın suretini gördük. Aşağıda eli var. Şimdi kadının yüzünün üstünde bir yüz daha çıktı. Yani az önceki göz birdenbire ikinci kadının ağzı oldu. Az önceki göz ikinci kadının ağzına dönüştü. Gördüğünüz gibi. Az önceki saç da ikinci kadının saçına, yukarıdan gelen, aşağı doğru gelen kadının saçına dönüştü. Bu kadın ağlıyor. Yani bu eşkıya kadın ağlıyor. Aslında burada bir psikolojik de mesaj var. İşte buralardan gidiyoruz. Defineleri gömüyoruz. Ya da sevgilisi vardır. Sevgilisinden ayrılıyordur o an eşkıya karı koca sevgili. O psikolojikmen bu. Yani gittiğim zaman oraya senin yüzünü tanırım. Senin yüzünü buraya işliyorum. Yani aşkından dağlara kişinin yüzünü işlemiş. Ve bu kadın, bu eşkıya olan kadının aynı yüzü. Yani yüzü diyor ki işte oraya gittiğim zaman benim sevgilimin yüzü var. Orayı bulmak zor olmaz. Şimdi kayanın bir üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Kayanın bir üstüne çıkıyoruz. Bakın burada doğal olmayan bir kaya yerleştirmişler. Yani bu kaya doğal değil, bozmuşlar. Aslında bilerek yapmışlar. Yani bilerek yapmışlar aslında. Şimdi bu kayayı bir sökmek lazım aslında. Sökmek lazım. Burası bir giriş, bir müjde. Hani dedim ya siyah leke var. Aha müjde burası.
Yani müjde burada arkadaşlar. Ama o müjdenin üstünde bile gizli yüz var, resim var. Yani işaretler bitmiyor. Yani bu dağın etrafında en az arkadaşlar, en az 200 tane göz var. Komple. Bakın burada sağ elini kaşın üstüne, yan tarafına koymuş selam veren bir adam var. Karşı tarafa bakıyor. Sağ gözüyle bakıyor. Tam baktığı noktada define var. Tam baktığı noktada. Çünkü bu belli değil. Belli bir işaret değil. Şimdi bu adamın sağ eli solundaki bebeğin ayağına dönüşecek. Bebek de bir tarafa bakıyor. Bebek de bir tarafa bakıyor. Bebeğin de arkadaşlar bakın, bebek de bir tarafa bakıyor. Bebeğin baktığı yer var ya, bebeğin baktığı yerde define var. Çünkü bebeğin baktığı bunun bebek olduğunu, oturan bir bebek olduğunu ve gözlerinin olduğunu kimse anlayamaz. Dünyada sadece bu işareti ben çözerim. Şimdi bakın, gözlerinize bakıyor musunuz? Bebek sağ kolunu kaldırmış, ayağını dizine çekmiş, bir noktaya bakıyor. İşte baktığı noktada onun define var. Çünkü neden? Çünkü bunun işaret olduğu belli değil, gözleri belli değil. Yani bunu sadece bir yapan, bir de ben çözerim. Benim dünyada çözemediğim hiçbir define işareti yoktu. 5 saniyede Evet çözerim. Şimdi arkadaşlar bakın, bu kaya. Doğal kaya değil. İnsan yapması. Çubuklar insanın yaptığı her kayanın üstünde çarpı yapıyor. Şimdi define işaretlerinin üstünde de çubuk çarpı yapar. Çünkü doğal yapım değil, el yapması. İçine demir tozu falan filan, çivi karışıyor ya. Çubuk define işaretlerinin üstünde çarpı yapar. İyi de altta bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız? Kayanın içinde ya da kayanın altında bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunu da derinlik alma hareketiyle yapacağız. Yani eğer çubuk ilk derinlik almada 1 metre verirse onun altında bir şey yok. Ama 2-3 metre, 4 metre, 5 metrede derinlik verirse bir define işaretinin altında, orada mal var demektir. Şimdi onu çekeceğiz. Şöyle biraz daha şöyle tut. Evet, şu şekilde. Şimdi biraz hafif kaldır telefonu bana doğru. Hah. Tamam. Şimdi çubuğu tutuyoruz. Evet. Çarpı yaptı. Bakın, çarpı yaptı. Bu doğal olmadığı için, insan eli yaptığı için çarpı yaptı bu çubuk. Şimdi bunun içinde bir şey var mı yok mu öğrenmenin yolu var. Şimdi bu çubuk çarpı yaptı. Şimdi derinlik alacağım. Bakın, 1 metrede derinlik verdi. Yani bunun içinde bir şey yok. Eğer 5-6 metrede böyle indirip kaldırdığımız zaman 5-6 metre, 3 metrede böyle yapsaydı o zaman kazardık. Demek ki bunun altında bir şey yok. İçinde de bir şey yok. Bakın. Gördünüz mü? Doğal. Doğal kaya değil. Şimdi derinlik alıyorum. 1 metrede çarpı yaptı. Yani altında bir şey yok. Yani arkadaşlar, bir kayanın üstüne çıktığınız zaman, çubuk çarpı yaptığı zaman ilk indirip derinlik alıyorsunuz ya. Derinlik alıyorsunuz ya. İlk kaldırdınız. İlk harekette çarpı yaptı. Önce çarpı yaptıktan sonra diyelim ki çarpı yaptı. Sonra kaldırdık. İlk kaldırmada çarpı yaptı. Ha, demek ki onun altında bir şey yok. Kayada bir şey yok. İçinde de bir şey yok. Ama kayanın üstündeyiz. Bu derinlik alma olayında bunu 3 kere indirip kaldırdık, 2 kere indirip kaldırdık, 5 kere indirip kaldırıp çarpı yaptıysa o zaman onun altında ya da içinde o kayanın define var. Bunu unutmayın. Bu şekilde anlıyorsunuz. Çubuk insan elinin yaptığı her tür kayanın üstünde çarpı yapar. Define işaretlerinin üstünde de çarpı yapar. Çünkü define işaretleri doğal değildir. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tamam. Şimdi taşı çek.
Evet. Bana. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kral alan tarama nikel krom karışımı arkadaşlar. Paslanmaz, mıknatıs tutmaz ve asla rengi atmaz. Çelik gibi de sağlamdır. Şimdi burada bir test yapacağız arkadaşlar. Bu alan taramalar insan oğlunun yaptığı betona, Horasan harcının üstünde çarpı yapar. Kayanın üstünde çarpı yapar. Kayanın üstünde çarpı yaptı ama kayanın içinde ya da kayanın metrelerce altında define var mı yok mu? Kayanın içinde cep var mı yok mu? Kasa var mı yok mu? Para var mı yok mu? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunun şimdi derinlik alma hareketiyle, benim bir buluşumla bunu öğreneceğiz. Ve böylelikle kayaları boşuna kırmayacaksınız. Şimdi bir kayanın içinde define var mı yok mu onu anlamanın ve kaç metre derinlikte onu anlamanın size ben yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kayayı çek. Arkadaşlar bu kaya bir insan yapımı. İnsan yapımı olduğu için çubuk buna çarpı yapar. Horasan kaya da olsa çarpı yapar. Heykel de olsa, mermer de olsa çarpı yapar. Çünkü doğal değil. Mesela bu kaya doğal. Mesela bu kaya doğal. Bakın bu kayanın üstünde çarpı yapmaz. Doğal kaya. Benim çubuklarım ona göre oyalan. Bunun üstünde çarpı yapmaz. Şimdi önce bunda deneyeceğiz. Sonra bunda deneyeceğiz. Kayanın içerisinde nasıl para olup olmadığını anlayacağız ve boşuna kayaları kırmayacaksınız. Şimdi gelin bu doğal kayayı alalım. Bakın şu da doğal kaya. Bunu da alıyoruz. Bakın bu da doğal kaya. Bu doğal kayaların üstünde benim alan tarama çarpı yapmayacak. Ama bu insan yapımı olduğu için bunun üstünde çarpı yapacak. Çarpı yapınca da bunun altında bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız ve derinliğini nasıl alacağız? Bu benim buluşum olan işlemle yapacağız. Gel başkan şöyle. Şuraya taşları yakın çek. Şuraya şöyle koyacağız. Şöyle. Şimdi bu taşın üstünde çarpı yapmayacak. Şöyle geri git başkan. Evet. Tamam. Şöyle tam güneşe doğru. Tamam. Arkana da şöyle. Tamam. Şimdi bakın. Geliyoruz. Bakın. Çubuk çarpı yapmadı. Bakın. Hatta kayayı görünce benim çubuk yön değiştiriyor. Bak. Bakın gördünüz mü? Bakın geri geliyorum. Bakın. Şu sağdaki çubuğa iyi bakın. Bakın. Kayayı görünce itiyor. Buradan geçme diyor. Bakın. Kayanın üstünden geçmiyor. Bakın tekrar geliyoruz. Tam üstünden geliyorum. Bakın. Taşı görünce, doğal taşı görünce tepki vermiyor. Sadece dolanmak istiyor. Kenarından dolanmak istiyor. Şimdi suda da aynısını yapıyor. Suyun üstüne gitmiyor. Suyun etrafından dolanıyor. Suyu sevmiyor bu çubuklar. Dur başkan bir dakika. Suyu getirelim. Bekle. Bas. Bastım. Çek. Evet arkadaşlar bakın. Doğal kaya ve su. Bizim çubuk bu doğal kayayı ve suyu görünce yön değiştirecek. Üstünden gitmeyecek. Çünkü sevmiyor. Evet çek şimdi. Şimdi üstüne doğru geliyorum. Bak. Etrafından dolanıyor. Yani çubuk çarpı yapmıyor. Görmüyor. Bakın. Dur orada. Bakın çarpı yapmıyor. Sola döndü. Bakın dönüyor. Yani etrafından geçiyor. Etrafından geçiyor. Nereye gidiyor? Yavaş yavaş geri git. Git bakalım başkan. Gitmek istiyorsan durma hemen git. Evet burada çarpı yaptı başkan. Yere bak, ne var? Paralar. Yere yaklaş yere. Paralar var. Yere yaklaş. Parayı gördük. Gördünüz mü? Paralar bozulmasın aralar. Evet şimdi çekiyorsun. Şimdi arkadaşlar şimdi bu insan eliyle yapılmış bir kaya. Şöyle geç başkan. Geri git 3 metre. Şimdi geldik buna. Aslında bunu da görmez. Bak buna da yön değiştiriyor bak.
Bak buna da yön değiştiriyor. Yani bunu da görmek istemiyor. Diyor ki sana lanet gelsin. Bir daha dene. Bakın. Bir Bakın daha şimdi. dene. Bakın. Bakın. Diyor ki ben üstünden gitmek istemiyorum diyor. Ama bakın nereye gidiyor bakın. Bak pis mikroba Gel. bak nereye gidiyor bak bak bak. Bak 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 bak. Bak. Ha, çarpı yaptı. Aynı Evet. bizim yere geldi. Bak Biraz açtı. geri git başkan sen. Heh. Başkan geri git. Ayağımla komple göreceğim şekilde. Evet çarpı yaptım. Şimdi taşın üstünde tutalım. Şimdi ayağımı komple alacağım mesafeye git. Şimdi arkadaşlar taşın üstüne geldik. Bakın hızlı gelince çarpı yaptı. Ama yavaş gelirsem taşı döndürüyor. Bakın yavaş geliyorum. Bakın taşı görmüyor. Yani bu da çubuğu güzel kullanmanın çok önemli olması gerekiyor. Bakın. Gördünüz mü? Yani çubuğu doğru hızda kullanacaksınız. Bakın hızlı gidersem, hızlı gelirsem çok hızlı çubuk çarpı yapıyor ama açıyor. Bakın açıyor. Bakın şöyle yapayım yine açıyor. Bunu görmüyor. Diyelim ki üstüne çıktığımız anda bakın çarpı yapıyor. Bakın bu bir doğal kaya, Horasan kaya. Üstüne çıktık çarpı yaptı. Bakın üstüne çıktık çarpı yaptı. Şimdi bunun altında içinde değerli bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız? Derinlik alacağız. Evet şimdi derinlik almak için ayaklar bu şekilde. Bu derinlik alma hareketiyle öğreneceğiz. Şimdi derinliği alıyorum. Önce çarpı yaptı. Sonra geliyorum ayakları kımıldatmıyorum. Kalktım. Çubuk çarpı yaptı. İlk kaldırmada böyle çubuk çarpı yaparsa kayanın üstündeyseniz ya da define işaretinin üstündeyseniz kayanın altında bir şey yok. Ama bunu ben bir ya da ikinci kaldırışta çarpı yaparsa kayanın içinde ya da altında hazine var demektir. 3, 4 mesela 1, 2, 3 çarpı yaptı. 3 metre altta define var demektir. Kaya genişse ona göre kayanın ortasına düşüyorsa define var demektir. Bakın burayı çok iyi anlayın. Şimdi tek kaldırmada çarpı yapacak. Kayanın üstündeyim. Horasan kayanın ya da definenin. Bakın tek kaldırmada çarpı yaptı. Tek kaldırmada çarpı yapıyorsa kayanın üstündeyseniz o kayanın içinde bir şey yok. Ama şimdi paraları kayanın altına koyacağım. Bakın kaç indirip kaldırmada çarpı yapacağım. Bakın şimdi bekleyin. Şu parayı çek. Evet. Şimdi paraları alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Yaklaş başkan. Evet şimdi yavaşça geri git. Yavaşça geri git. Çeke çeke burayı. Evet. Şimdi koyduk. Ve arkadaşlar üstüne çıktık. Farz edelim ki bu Horasan kaya, define işareti kaya ya da doğal bir kaya. Nereye dayarsan daya. Şimdi az önce tek kaldırmada çarpı yapmıştı ve bir şey yok demiştik. Tek kaldırmada. Şimdi derinliği alıyoruz. Evet. İlk kaldırmada çarpı yaptı. Ayakları oynatmıyoruz. Şimdi derinliği alacağız. Önce bir kere kaldıracaksınız. Şimdi derinliği alıyoruz. 1 2 Evet. İkinci kaldırmada çarpı yaptı. Ya da üçüncü kaldırmada çarpı yaptı. Ya da dördüncü kaldırmada çarpı yaptı. 2 ya da daha fazla mesafede çarpı yaptığı anda o kayanın içerisinde hazine var. Ya da kayanın altında hazine var. Gizli cep var, kasa var.
Bakın tekrar deniyorum. Burası çok önemli. Önce bir kere teraziyi bulmak için böyle ayağımızı bir salladık. Şimdi geldik, çarpı yaptık. İndirdik. Önce bir kere çarpı yapacak. Sonra bozacağız. Şimdi derinliği alıyorum. 1 2 küt. İkincisinde çarpı yaptı. Yani bir kere indirdik, çarpı yapmadı. İkinciyi kaldırdık, çarpı yaptı. 1 metre düş, 1 metre derinlikte diyor, para var diyor. Ha, şimdi bunu anladınız mı arkadaşlar? Bakın bu çok önemli. Boşu boşuna define işaretlerini kırmayın. Kayaları boşuna kırmayın. Buradaki önemli olan şey önce çarpı yapacak, sonra indireceksiniz, ayağınızı oynatın, derinlik almaya geçeceksiniz ondan sonra. Resetleyeceksiniz, yani sıfırlayacaksınız. 1 2 gördünüz mü? İkincisinde çarpı yaptı. Para var demektir. Hazine var demektir. Eğer bu beşincisinde böyle, beşincisinde olsaydı 5 metre derinlikte hazine var demektir. Ya da kaya 5 metre genişliğindeyse kayanın içinde hazine var demektir. Şimdi, bas. Şimdi arkadaşlar burada bir şey göstereceğim size. Mesela direkt çarpı yaptı. Ama duvar yapmadan direkt çarpı yaptı. Eğer toprak elenmiş kumdan ibaretse, elenmiş kumsa, dökme kumsa orayı kaz. Ama sert bir topraksa, doğal bir topraksa ve çarpı yaptıysa, ama duvar yapmadan direkt çarpı yaptıysa orayı en fazla 2 metre kaz. Daha fazla kazma. Çünkü bir insan olarak ben buraya bir şey gömeceksem ne yaparım? Şu kadar mesafede kazarım. Bu kadar mesafe. Burayı böyle kazıyorsun ya. Bu kadar geniş olur. Bu kadar geniş. Şimdi hazineyi ben buraya gömdüysem de ne olur? Önce hazineye gelmeden önce bir duvar yapar. Sonra boşluk yapar. Sonra hazinenin üstüne çarpı yapar. Sonra boşluk yapar. Sonra duvar yapar. Sonra geriye döner. Yani duvar yaptıktan sonra çarpı yaparsa ya da çarpı yapmaya devam ederse orası daha garantili define demektir. Şimdi bakın, buna kasa hareketi de deriz. Kasa hareketi de deriz. Kasa hareketi şöyle. 1 lira ver şimdi. Şimdi kasa hareketini göstereceğim. Bakın. Ben burayı kazarken ne yaptım? Böyle geniş çukur açtım. 5 metreye gömdüm. Şimdi kasa hareketini göstereceğim. Ben burayı çizdiğim için otomatikman burada duvar yapar. Enerji yaydığı için. Bakın şimdi geliyorum. Gerçekten duvar yaptı. Adım attım. Boşa düştü çubuk. Bir adım attım. Paranın üstünde çarpı yaptı. Bir adım attım. Açtı. Bir adım attım. Duvar geldi. Bir adım attım. Geri döndüm. İşte bu kasa hareketi. Lahit hareketi. Anladınız mı? Yani eğer çarpı yapmadan önce duvar yaparsa orası ya oda ya kasadır ya da lahittir. Anladınız mı? Bu çok önemli. Yani önce duvar yapan bir yer bulun. Düz toprakta. Duvar yapan bir yer bulun. Duvar yapsın önce. İşte bu kasa hareketi. Tekrar yapıyorum kasa hareketini. Bakalım ne kadar genişliği var. Şöyle bu çubuğu indiriyoruz. Şöyle tutuyoruz. Bakın daire çiziyor. Çizdiğim çizginin etrafından daire çiziyor. Kasanın büyüklüğünü ölçüyoruz şu an. Bakın. Çubuk döndükçe biz de dönüyoruz. Bakın. Çubuk döndükçe biz de dönüyoruz. Çubuk döndükçe biz de dönüyoruz. Şimdi kasayı tekrar yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. 1. Duvar. Bir adım attım, açtı. 2. Bir adım attım, çarpı yaptı. 3. Bir adım attım, açtı. Bir adım attım, duvar yaptı. Bu bir kasa hareketidir. Kesin burada mal var anlamına gelir. Peki derinliği nasıl ölçeceğiz? Bu çarpı yapan yere geleceğiz. Çarpı yapan yere geldik. İndirdik. Ayakları oynatmıyoruz.
kaldırdık. 1 metrede çarpı yaptı. Para zaten 1 metrede. Bunu unutmayın. Ama kayanın üstünde tuttuğunuz zaman direkt ilk derinlik alırken ilk harekette çarpı yaparsa orayı kazmayın. Şimdi arkadaşlar bir şey de unutmayın. Mesela burası bir odaysa odanın içindeyim şu an. Parayı gömersem ne olur? Para odanın dışında kalır. Ben buradan duvarı oyup parayı içeri koyarsam ne olur? Para dışında kalır. Odanın dışında para arayacaksınız. Çarpı yapan yer arayacaksınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet, kral alan tarama krom. Kral alan tarama krom ve nikel karışımı bu çubuklar. Almak isteyenler dünyanın neresinde olursa olsun bize ulaşsınlar arkadaşlar. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tamamdır. Bakalım nereye gidecek abi. Evet. Şey var. Şuradan çek. Şuradan çek. Şimdi bekle. Burada bir şey var mı yok mu anlat. Var. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Çubuk çarpı yaptığı zaman çubuğu kaldıracağız tekrardan ayaklarımızı oynatmadan. Eğer tek kaldırışta çarpı yaparsa orada bir şey yok. Ama 2-3 kaldırıştan sonra çarpı yaparsa orada kesin bir şey var. Bir de metal testi yapalım. Bakalım. Ayakları oynatmıyoruz. Cebimizden para atıyoruz. Yaklaş başkan. Gösterelim Atatürk'ü. Tamam. Başkomutanı. Bir şey yok. Eğer altta metal olsaydı çarpı yapardı. Bir şey yok. Tamam mı? Kapat. Alan tarama yapıyoruz. Kapat. Tamam. Şöyle geç. Tamam kanki. Hazır mısın? Kaldırım. Tamam, orada dur. Geri git. Ha. Bak, ayaklarıma kadar çekeceksin. Tamam. Bak. Şimdi çarpı yaptı. Gel. Gel şimdi. Çarpı yaptı. Şimdi geri git. Hah. Şimdi bunun dibinde bir şey var mı yok mu anlamanın yolu var. Derinlik alacağız. Şöyle bir kere kaldırdık, çarpı yaptı. Bir kere kaldırdık, çarpı yaptıysa burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Yani ağacın kökünün verdiği enerji var. Bir şey yok. Evet. Bunu kapat. Şöyle telefonu düşürme. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın, bu kaya. Doğal kaya değil. İnsan yapması. Çubuklar insanın yaptığı her kayanın üstünde çarpı yapıyor. Şimdi define işaretlerinin üstünde de çubuk çarpı yapar. Çünkü doğal yapım değil, el yapması. İçine demir tozu falan filan, çivi karışıyor ya. Çubuk define işaretlerinin üstünde çarpı yapar. İyi de altta bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız? Kayanın içinde ya da kayanın altında bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunu da derinlik alma hareketiyle yapacağız. Yani eğer çubuk ilk derinlik almada 1 metre verirse onun altında bir şey yok. Ama 2-3 metre, 4 metre, 5 metrede derinlik verirse bir define işaretinin altında, orada mal var demektir. Şimdi onu çekeceğiz. Şöyle biraz daha şöyle tut. Evet, şu şekilde. Şimdi biraz hafif kaldır telefonu bana doğru. Hah. Tamam. Şimdi çubuğu tutuyoruz. Evet. Çarpı yaptı.
Bakın çarpı yaptı. Bu doğal olmadığı için, insan eli yaptığı için çarpı yaptı bu çubuk. Şimdi bunun içinde bir şey var mı yok mu öğrenmenin yolu var. Şimdi bu çubuk çarpı yaptı. Şimdi derinlik alacağım. Bakın 1 metrede derinlik verdi. Yani bunun içinde bir şey yok. Eğer 5-6 metrede böyle indirip kaldırdığımız zaman 5-6 metre, 3 metrede böyle yapsaydı o zaman kazardık. Demek ki bunun altında bir şey yok. İçinde de bir şey yok. Bakın. Gördünüz mü? Doğal. Doğal kaya değil. Şimdi derinlik alıyorum. 1 metrede çarpı yaptı. Yani altında bir şey yok. Yani arkadaşlar bir kayanın üstüne çıktığınız zaman, çubuk çarpı yaptığı zaman ilk indirip derinlik alıyorsunuz ya. Derinlik alıyorsunuz ya. İlk kaldırdınız. İlk harekette çarpı yaptı. Önce çarpı yaptıktan sonra diyelim ki çarpı yaptı. Sonra kaldırdık. İlk kaldırmada çarpı yaptı. Ha, demek ki onun altında bir şey yok. Kayada bir şey yok. İçinde de bir şey yok. Ama kayanın üstündeyiz. Bu derinlik alma olayında bunu 3 kere indirip kaldırdık, 2 kere indirip kaldırdık, 5 kere indirip kaldırıp çarpı yaptıysa o zaman onun altında ya da içinde o kayanın dipine var. Bunu unutmayın. Bu şekilde anlıyorsunuz. Çubuk insan elinin yaptığı her tür kayanın üstünde çarpı yapar. Define işaretlerinin üstünde de çarpı yapar. Çünkü define işaretleri doğal değildir. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Tünel yaparak devam ediyor. Tünel hareketi. Evet. Bu tünel hareketi. Bu tünel hareketi öyle mi? Evet. Yani toprağın altında havalandırma ya da tünel olduğu zaman çarpı yaparak devam eder. Evet arkadaşlar, şimdi kral alan taramanın suya gitmediğinin ispatını göreceksiniz. Buraya sabitle şu suya. Hah. Suya doğru gitti. Bakın suyu görünce ne yapıyor? Gördünüz mü? Hop, hemen dönüyor. Suyu sevmiyor arkadaşlar. Şöyle biraz kaldır. Gördünüz mü arkadaşlar? Toprağın altında su varsa bizim alan tarama hemen yön değiştiriyor. Suyun üstünden gitmiyor. Suyu gördü mü hemen kaçıyor. Alan tarama. Evet. Gördünüz. Suyu görmüyor. Doğal kayalara da gitmez. Arkadaşlar şimdi derinlik nasıl alınır onu göstereceğim. Burası eski bir inşaat temeli. Aşağıda bir bakır kablo var. Bakır kablo var. Bakır kablo kaç metre derinlikte onu alacağım. Bu derinlik hareketi almayı ben buldum. Evet, şimdi çarpı yaptığı zaman derinlik alacağız. Evet, şimdi çarpı yaptı. Kablo boyunca, alttaki kablo boyunca çarpı yaparak devam ediyor. Geri geldi. Şimdi kaç metre derinlikte bu kablo? Bakalım. Evet, burada çarpı yaptı. Ayakları oynatmayacağız. Ayaklar sabit kalacak. Ve tutalım. 1 2 3 4
Evet, dördüncüde çarpı yaptı. Yani ilk yaptığı hareketi yaptı. Şimdi arkadaşlar burada ne yaptı biliyor musunuz? Çubuk çarpı yaptı ya. Çarpı yapan yerde derinlik almaya başladık. Tekrar çarpı yaptığı sırada 4 kere kaldırdık. Dördüncüsünde çarpı yaptı. 4 metre demektir. Ama 1 metre gövde ile ayak arası 1 metre düşüyoruz. 3 metre derinlikte kablo var. Bakır kablo var. Kablo üzerinde gittikçe çarpı yaparak devam ediyor. Tünel, koridor, mezar, eski borular üzerinde çubuk çarpı yaparak devam eder. Eğer duvar yapsaydı oradan derinlik alacaktık ve ilk duvar yapana kadar çubuğu kaldıracaktık. Mesela 5 kere indirdik kaldırdık duvar yaptı. 1 metre düş 4 metre derinlikte duvarın dip temeli var demektir. Dip, tavan. Tavanı var yani. Anladınız mı şimdi? Şimdi tekrar gösteriyorum size. Şöyle dur başkan. Hah. Şimdi tekrar derinlik alacağız. Geldik. Burada çarpı yaptı. Ayakları kımıldatmıyoruz arkadaşlar. Ayaklar oynamayacak. Şimdi derinliği alalım. 1 2 3 4 Evet. Dördüncü seferde ilk yaptığı çarpı hareketini yaptı. 1 metre düştük. 3 metre derinlikte bakır kablo var. Burası inşaat alanı. Akşam bakırı gelip çıkartacağız. Kilosu 145 lira şu an hurdası. Değil mi Niğdeli kardeşim? Yanımda Niğdeli başkan var bak. Kanki Niğde'nin neresindensin söyle. Melendiz. Neresindensin? Melendiz. Niye Melendiz'densin de Ulukışla'dan değilsin? Öyle doğmuşuz. Orada yapmışız. Evet, Niğde Melendiz. Arkadaşlar benim anne tarafı da Ulukışla Kılan kasabası. Bütün Niğdeli hemşerilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değil mi başkan? Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kral Ümit Yaman. Kral alan taramayı görüyorsunuz arkadaşlar. Suya, doğal kayalara, yani doğal olan kayalara ve suya gitmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bağırsak, sucuk bağırsağıyla sarılmıştır. Sucuk bağırsağıyla sarılmasının nedeni dışarıya herhangi bir madde temas etmemek adına. Bağırsak insanla aynı şeye sahiptir, moleküle sahiptir genetik olarak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ali Köse'ye hediye ettim de. şimdi kanki hangi şehirlisin? Sakarya Hendek. Sakarya Hendek'te Dikmen köyü. kime? Ali Köse. Ali Köse'ye gidiyor bu alan tarama arkadaşlar. Sakarya'ya da selamlar. Sakarya'da da nereden baksan 1,5 milyarı geçkin define var Sakarya'da. Şimdi tutuşunu göstereceğim arkadaşlar size. Bu çok önemli. İnsanlar izliyor ama maalesef anlayamıyor. Yanlış yapıyorlar. Tutuş ve yürüyüş çok önemli. Bakın tutuş şu pozisyonda. Ayaklar şöyle açık V şeklinde. Şöyle bir çubuk boyu fark olacak. Bakın. Tutuş şöyle. Şöyle yandan göstereyim. Eller ileride olacak arkadaşlar. Eller ileride olacak arkadaşlar. Eller ileride olacak. Böyle değil. Şu şekilde. Eller ileride. Ve çubuğu az bir şey düşürün. Hafif ucunu düşürün. Şu şekilde. Böyle değil. Bu şekilde. Yani rahat tutacaksınız. Şöyle. Hafif düşürün ucunu. Yürürken de fazla dizinizi kaldırmayın. Normal sokakta yürür gibi yürüyeceksiniz. Ama şunu unutmayın. Dizinizi fazla kaldırmayacaksınız. Atlayıp zıplamayacaksınız. Çubuk kullanırken bir de çubuk elinizde çukura atlamayın. Ters olup bir tarafınıza girebilir. Aynı zamanda bu çubuk bir silah gibidir. Yani zora düşerseniz, ormanda bir ayı saldırısına uğrarsanız, kaçamazsanız artık Allah ne verdiyse diyebilirsiniz yani. Baktınız kaçış yok. Şimdi yürüyüşü göstereceğim.
Bakın dizimi fazla kaldırmayacağım. Bakın dizimi fazla kaldırmayacağım. Yürüyüş bu. Rahat bir şekilde. Bu arada çubuk nereye gidiyor merak ettim. Nereye gidiyor bakalım. Evet. Gel yaklaş. Burada bir çarpı yap. Orada dur. Burada bir çarpı yaptı. Geri geliyor. Bakın benim çarpı yaptığı zamanki hareketlerime iyi dikkat edin. Çubuk geri gelene kadar kontrol ediyoruz. Bakın. Evet, orada bir sinyal verdi. Şimdi derinliği alacağız. Tam burada derinliği alacağız arkadaşlar. Evet, tam burada derinliği alacağız. Derinliği almak için şimdi geri gideceğim. Tekrar oraya geleceğim. Evet, tam çarpı ortalama yaptığı yer burası. Ve ayaklar kımıldamıyor. Ayaklar kımıldatmayacağız artık. Şimdi derinliği alıyorum. 1 2 3 4 Evet. 4. metrede çarpı yaptık. 1 metre düşüyoruz. 3 metrede aşağıda bir şey var arkadaşlar. Derinliği net aldık. Durdur bir saniye kamerayı. Arkadaşlar bu şekilde derinlik alma benim icadım. Buna key adını verdim. Yani indir kaldır kaldır indir çubukları. Key hareketi. Bu şekilde net derinliği alırsınız. Duvar yaptığı zaman da bu şekilde alın. Ama önemli olan burada şu. Çarpı yaptı ya da duvar yaptı. Gidiyorsunuz 7-8 metre tekrar geliyorsunuz. Son çarpı yaptığı zaman ya da duvar yaptığı zaman artık ayaklar oynamayacak. Ayaklar sabit kalacak. Tamam mı? Şimdi bakalım aşağıda metal mi var, kaya mı var? Yani neye çarpı yaptı bu? Şimdi bunu metal test hareketiyle bunu göstereceğim şimdi size. Dur. Şimdi arkadaşlar altta metal mi var yoksa doğal kaya mı var? Yani altın gümüş mü var, doğal kaya mı var? Onu öğreneceğiz. Şimdi metal test hareketini yapacağım. Bu hareketi de ben buldum. Ama dediğim gibi son çarpı yaptığı anda artık ayak oynamayacak. Ayak altı oynamayacak. Yoksa terazi bozulur. Şimdi parayı cebimize koyuyoruz. Gümüş bakırla da yapabilirsiniz. Ama gümüşle yaparsan, çarpı yaparsa altta gümüş, altınla yaparsan altta altın olma ihtimali de daha olabilir yani. Şimdi tutalım, neredeydi o çarpı yapan yer bakalım. Bakın geliyorum şimdi arkadaşlar. Son adımda ayağı kilitliyorum. Çarpı yaptı, durdu ayak. Artık ayakları oynatmıyorum. Şimdi cebimden parayı çıkartıyorum. Parayı buraya atıyorum ya da koyuyorum. Şöyle. Parayı koydum. Şimdi tutuyoruz. Evet, çarpı yapmadı. Yani aşağıda metal yok. Belli ki oksit yayan çok bir parça var. Ama bakın metal yok. Hatta çarpı yapayım, açıyor. Yani aşağıda metal yok. Burayı kazmaya gerek yok. Ama olur ya, giriş buradan olabilir mesela. Tünel girişi de çarpı yapabilir. Ama o zaman önce duvar yapması lazım. Evet, burada değerli bir şey yok. Ama yine de %50 şansınızı kullanıp kazabilirsiniz. Ama bu hareketi kazmadan önce yapacaksınız. Kazdık, eğer bir yere kazma vurursanız çubuk orada çarpı yapar. Çünkü enerji yayar orada. Çubuk neye göre hareket eder? Çubuk doğada her maddenin, iyi çekiyorsun değil mi kanki? Doğada her maddenin bir enerjisi var, bir kodu var. Her maddenin bir kodu, bir enerjisi var. Çubuk o enerjiye, o koda gider. Biz de buradaki bu solüsyonun içerisindeki, borunun içerisindeki malzemeleri ne yaptık? Dedik ki doğal kayalara gitme. Ama el yapımı bir kaya oldu mu toprağın altında tepki verir. Heykel yapıldı mı heykele tepki verir. Bu şekilde test yaptığın zaman heykele çarpı yapar.
insan elinin yapıp gömdüğü her şeye çarpı yapar. Bunu atsanız da yapar. İşte burada dedik ki suya gitme. Doğal kayalara gitme diye bunun içine ona göre malzemeler koyduk. Bu malzemeler kokmaz, çürümez, mahşere kadar devam eder. Çubuğun en büyük düşmanı sudur. Su yağmurlu havada kullandığınız zaman da doğal kayalara gitme diye bunun içine ona göre malzemeler koyduk. Bu malzemeler kokmaz, çürümez, mahşere kadar devam eder. Çubuğun en büyük düşmanı sudur. Su yağmurlu havada kullandığınız zaman da kurutun. Şuradaki rulman var. Bu rulmanı 3 ayda bir makine yağıyla bir damla çevirin. Evet. Artık yeni ürünümüz bu. Krom nikel. Kral alan tarama krom. 2022 modeli bu. Evet arkadaşlar. Kanki şöyle de bir resim çek. Resim düğmesi var ya orada. Çek abi. Şöyle poz verelim. Şöyle. Heh. Tamam, şimdi durdur. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Kral Yaman modeli bu. Artık yeni modelimiz bu. Paslanmaz, mıknatıs tutmaz, hiçbir zaman rengi solmaz. Şöyle gel ulan. Şimdi bir logar kapağında bir test yapacağız. Yani logar kapağı aynı zamanda kasa hareketi, kuyu hareketidir. Nasıl hareket ettiğini göreceksiniz. Ama tutuş pozisyonu ve yürüyüş pozisyonu çok önemli. Şimdi bakalım ne yapacak. Yaklaş, duvar hareketini çek. Bak bu bir duvar hareketidir. Yaklaş iyice. Rögar görünmüyor ama ha. Tamam. Git şimdi geriye. Bir adım attık, boşluğa düştük. Geldik duvar. Şimdi sende para var mı? Dur. Şimdi bu parayı logar kapağının üstüne koyacağım. Eğer burası kazılmış ve içine küp konulmuş bir yer olsaydı kasa hareketi yapardı. Şimdi size kasa hareketini göstereceğim. Ama çubuğu nerede tuttuğum, ne şekilde tuttuğum, nasıl yürüdüğüm çok önemli arkadaşlar. Kimi çubuğu yanlış tutuyor, yukarıda tutuyor, böyle tutuyor. Bunlar yanlış. Çubuk şu şekilde tutacaksınız. Şurada boşluk olacak. Şu şekilde bir çubuk boyu. Bakın. Bu şekilde. Böyle değil. Bu şekilde. Bir çubuk boyu. Şimdi parayı koyalım. Şimdi geldik. Duvar yaptı. Şu şekilde. Bakın duvar yaptı. Sonra bir adım attık, boşluğa düştü. Bir adım attık, çarpı yaptı. Bakın. Metal var demek ki. Para var. Bir adım attık, boşluğa düştü. Bir adım attık. Sonra yürüyoruz. Sonra geri geliyoruz. Yandan git. Bak. Duvar. Bir adım attık, boşluk. Metal hareketi, para. Şöyle geri çek. Evet arkadaşlar, şimdi kuyu hareketini göstereceğim. Yani çubuk kuyuda ne yapar? Onu göstereceğim. Ya da o da. Bakın şunu kuyu farz edelim. Sen orada dur. O renk değişimini görecektir. Bak. Gördün mü? Duvar. Duvar. Şimdi tek çubukla kuyuyu çizelim.
Gördünüz mü arkadaşlar kuyuyu nasıl çiziyor? Evet. Gördüğünüz gibi kuyu hareketi, oda hareketini çiziyor. Arkadaşlar şöyle resim al. Video çek. Videoya geç başkan. Bu model dünyada sadece bana ait arkadaşlar. Yani bu şekilde sökülüp takılması bile sadece bana aittir. Benden önce böyle bir model yok. Gördüğünüz gibi çubukların uzunluğu 45 santim. Sap 12,5-12 o civarda. Paslanmaz asla. Yıllarca suda kalsa bile renk atmaz, paslanmaz. Çok sağlam bir maddedir. Titanyum, krom, nikel karışımıdır şu anki. Evet. Tamam, durdurabilir. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün sevenlere selam olsun. Arkadaşlar şimdi alan taramanın tutuşunu ve yürüyüşünü göstereceğim. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir olay. Alan taramanın tutuşu ve yürüyüşünü eğer yanlış yaparsanız define bulamazsınız. Birinci kural, sokakta yürür gibi yürüyeceksiniz. Dizlerinizi fazla kaldırmayacaksınız. Çubukları çok sıkmayacaksınız. Normal tutacaksınız. Normal yürüyeceksiniz. Yokuş yukarı çıkarken dizinizi fazla kaldırmayacaksınız. Yokuş yukarı inerken dizinizi fazla kaldırmayacaksınız. Hoplamayacaksınız. Zıplamayacaksınız. Ama defineleri zıplatacaksınız. Şöyle düz tut biraz telefonu. Gel şöyle sen dur. Tamam. Şöyle. Sol elim biraz aşağıda duruyor. Şimdi nasıl tutup nasıl yürüyeceğiz? Nerede tutacağız? Bu önemli. Bakın şimdi. Şimdi şu şekilde sadece dirsekleri kırıyoruz. Bir çubuk boyu fark olacak. Şura boşluk olacak. Buraya baskı yapmayacaksınız. Şöyle. Şöyle boşluk olacak. Şu şekilde. Gördünüz mü? Şu şekilde. Ayaklar bu şekilde olacak. Böyle olmayacak. Bu şekilde. Nasıl geleceğiz? Yürüyerek geleceğiz. Ben buraya nasıl çıktım? Yürüyerek çıktım. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Normal yürüyorum. Normal. Sen dur orada, ben biraz çubukları şöyle tutayım. Evet. Normal. Anladınız mı? Normal. Peki çubuğu nasıl tutacağız? Şu burkuluk yerden şu şekilde. Çubuk ön tarafta olacak. Solüsyon. Şöyle. Kollar ne kadar uzun olacak? Şöyle. Bakın. Neredeyse bir çubuk boyu fark var. Bakın. Gördünüz mü? Şu şekilde. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bakın. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu şekilde. Ve bakın. Aradaki mesafe. Evet, bakalım nereye götürecek. Beni yandan takip et. Evet, bozuk para arıyoruz oğlum. Günde 100 TL çıkartalım. Bakalım nereye gidiyor arkadaşlar. Yuh lan Ümit abi. Az değilsin ya. Ahanda ranza. Ne var orada? Ha bak, çek. Su var orada. Çek. Yaklaş 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 yaklaş. Bakın. Orada Su borusu. Su borusu var. Bakalım su borusu nereye gidiyor. Git bakalım. Şu an su borusunun üstünde gidiyor.
Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Nikel krom karışımı olan 2022 son model define çubuğu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi buna sucuk bağırsağı, yani hayvan bağırsağı saracağız. Evet. Bunlar paslanmaz, mıknatıs tutmaz, asla renk değiştirmez arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir su. Bildiğiniz su. Suya bağırsağı soktuğumuz anda hemen yumuşuyor arkadaşlar. Şöyle. Solüsyon, yani sapındaki aparat hemen yumuşadı. Aparat ne işe yarıyor arkadaşlar? Aparat doğal kayalara gitmesini engelliyor. Şöyle de böyle de güzelce bir şey yapalım. Bu en az 60 santim 70 santim olsun. Bu kurudu mu zaten kemik gibi oluyor. Ve arkadaşlar bir 2 santim. Şuradan 2 santim aşağıdan bağlayacağız üsttekini. Şöyle. Sıkıca bağlayacaksınız. İyice yapışacak solüsyon çubuğa. Şöyle güzelce üst üstüne bindirin. Bu bağırsak ne işe yarıyor arkadaşlar? Bağırsak, hani insan çubuğu tutuyor ya böyle. Bağırsak da insanın etinden bir madde. Buraya başka bir şey bağlarsak pamuk dışında, pamuk iplik bağlayabiliriz. Bu sefer ona gitmeye başlar. Şöyle alttan da bir düğüm atıyoruz. Şöyle. Tamam, bu iş tamam arkadaşlar. Alttan bir düğüm atıyoruz. Yani bir daha göstereyim. Şu şekilde. Evet, 2 tane de böyle yapabilirsiniz. Bir sarıp alttan biraz daha şöyle ıslatalım. İyice yumuşasın şöyle. Evet, iyice yapışsın. Şöyle çekin çekebildiğiniz kadar. Sonra makasla burayı alacağız. Bu bağırsak daha çok lahit ve mezarlara, öncelikle kemik olan yerlere gider. Tabi her şeyi bulur. Ayrı dava. İşte gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde suya ve doğal kayalara gitmeyen karışımlar var. Su geçirmez zaten. Yani bunlar ne çürür ne kokur, mahşere kadar gider. Çubuğun en büyük düşmanı sudur. Bunun içine su girmeyecek. Su girerse nasıl anlarız? Su damacanasının üstünde çarpı yapar. Suyun üstünde çarpı yapar. O zaman da fön makinesini şuraya tutup 2 dakika ısıttınız mı o su gider gider. Gider zaten. Evet. Bakın bu bağırsak arkadaşlar. Gördünüz mü? Hani aktarcılarda satılıyor. Gördünüz mü? Bu bağırsak şöyle yağsız, şöyle kenardan kesiyoruz. Bakın şöyle kenardan. Önce 2 kenarı böyle kesiyoruz. Bir de buradan böyle. Ortasındaki yağsız bölümü alıyoruz. 1 santim, 1,5 santim genişliğinde olsa yeter. 60-70 metre uzunluğunda olsa yeter. Şimdi ikinci bağırsağı saracağız. Evet. Arkadaşlar artık ben krom nikel malzeme kullanıyorum. Artık pirinç ve bakır kullanmayacağım. Tek model. Artık bundan sonra böyle. Kullandığım malzemenin içerisinde bunun içerisinde nikel ve krom var. Mıknatıs tutmaz. Eğilmez, bükülmez. Çok sağlam. Renk atmaz. Bundan sonra bakır ve pirinç sarı çubuğa veda ettim.
Bu daha iyi. Nikel karışımı olduğu için paralarda da nikel var. Paralarda nikel karışımı olduğu için daha iyi arkadaşlar. Yıllar sonra bunu fark ettim ve artık bakır ve sarı çubuk asla satmam. Onlar da bulur ama her şeyin bir daha iyisi vardır. Bu daha iyisi olan. Evet. Arkadaşlar çok da sağlam oluyor ha. Böyle kolay kolay kopmuyor. Böyle kısa şey yapın. Arasında boşluk olmasın. Çok fazla geniş sarmayın. Bakın gördünüz mü? Şöyle bitime yakın bir tur attır. Bir alttan geçirelim şöyle. Bir alttan geçirelim. Bitimine yakın. Şöyle bir tur alttan geçirdik. Şöyle. Bir tur daha. Şöyle bir tur. Bir tur daha. Heh. Şöyle sıkılaştıralım. Evet, bunu çek babam çek. Yavaş yavaş. Birden çekmeyin. Islatalım biraz. Islatalım, yumuşun, çekelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi bakın borunun şu kadarını şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu domuz bağırsağı olur, koyun bağırsağı olur, inek bağırsağı olur. Ama domuz bağırsağı daha sağlam benim bildiğim kadarıyla. O da olur. Evet, buyurun. Bitti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benim son model çubuklar 45 santim. Bunlar 45 santim arkadaşlar. Şöyle metreyle göstereyim. Kamera da iyi değil. Kamera iyi göstermiyor ya. Evet, saplar da arkadaşlar 12 santim. 12 santim idealdir. 12 santim saplar da. 12 santim. Evet. Bunu da tekrar göstereyim. Türkçe bilmeyenler var. Türkçeden anlamayanlar var. Şöyle 45 santim. Kamera kötü. Evet, şimdi ikincisine geliyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi bu alan taramanın 7 hareketi var. Oda, tünel, lahit hareketi, kasa hareketi, derinlik alma hareketi. Bunları bilmeniz lazım. Bunlar için YouTube'a Kral Alan Tarama Eğitimi yazarsanız arkadaşlar çok rahat bir şekilde orada videolarımdan öğrenebilirsiniz. Evet. Define bulmak istiyorsanız bir alan tarama yeter, artar bile arkadaşlar. Define sadece alan taramayla aranır. Bunu unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi çubuğun 7 hareketi var. Oda, tünel, kasa, derinlik alma. Bunları YouTube kanalımda, YouTube Define Kralı kanalımda görebilirsiniz. YouTube Define Kralı kanalına hepinizi bekliyorum. Orada define maceralarını birlikte yaşayalım. Öğrenelim. İşaret nasıl çözülür? Alan tarama nasıl kullanılır?
Bunları öğrenmek için gelin. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Türkiye'den, Hatay'dan gelen bir define işaretini çözeceğiz. Burada bir eşkıya sağ kolunu yukarı asmış, sol kolu ise parmak ucuyla da ön tarafı, çenenin alt tarafını gösteren bir figür var. Bu bir eşkıya figürü, çünkü eşkıya şapkası var. Ve eşkıyanın sağ gözü sağlam, sol gözü kapalı. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, muhteşem bir işaret yapmışlar. Bu iki elin sol parmak işaretinin, elin parmak işaretinin gösterdiği yerde bir hazine olması lazım. Sağ kol asılı kalan yukarı kısmında elin olduğu yerde de bir hazine olması lazım. Tabi bunu kazmadan önce bir çubuk tutmak lazım. Çubuk eğer orada çarpı yaparsa kazılacak. Yapmazsa kazılmayacak. Bir de bu işaretin ikinci bir anlamı var arkadaşlar. Gözün baktığı yönde gideceğiz. Ve aynı bu şekilde 1 kilometre ileride bu insan figürüne benzeyen, bakın bu gözün baktığı yönde gideceğiz. İnsan yönünde gittiğimiz zaman aynı bu kayaya benzeyen bir dağ olacak. Aynı buna benzeyecek aralarındaki çizik şekliyle. Aynı bu şekilde bakın. Harita olarak gösterdim. Bu pembe yer eşkıyanın kafası. O da ayrı bir kaya. Bakın bu sarı dairelerde define var. Hazine var. Yani şöyle düşünün. Bu ellerin olduğu yeri kontrol edeceğiz. Sonra da o gözün baktığı istikamete giderek aynen o eşkıyaya benzeyen dağı bulacağız. Dağ yapısı bu. Ve sarı dairelerde gömülü küpleri çıkartıp afiyetle yiyeceğiz. Ne kadar bir küpten bahsediyor ortalama? Arkadaşlar en az 30-40 küp dolusu altın, elmas, mücevher, yağma talan edilen, köylerden yağma edilen hazinelerden bahsediyor. Bakın devasa bir işaret yapmışlar. Bu işareti adam niye yapsın? Bu işareti yapan eşkıya dedikleriniz cahil insanlar değillerdi. İçinde harita uzmanı, mekanizmacılar, mekanikçiler, harç ustaları öyle bir işlediler ki her deliği, her şekli, her rengi çok önemli bu kayada. Yani hiçbir şey tesadüf yapılmaz. Ha bunun yanında müjdesi vardır. O da parmağın, ellerin olduğu yerde olabilir. Ama asıl define burada değil. 1 kilometre ileride aynı buraya benzeyen yerde. YouTube Define Kralı kanalına sizi bekliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de bir ilimizden gelen define işaretini çözeceğiz. Ayrıca YouTube Define kanalıma hepinizi bekliyorum. Daha iyi define maceraları paylaşmak, yaşamak için. Arkadaşlar, bu bir sol ayak. Sol çarık. Eskiden çarık giyerlerdi. Bunun anlamı şu: mezar. Sol ayak, sol çarık, mezar ve yön ifade eder. Yani sol ayağınızı bastınız, aşağı taraf sol taraf demektir. O yönde bu kayada gizli veren figürler size yön verir. Bir kayada en az 10-15 çeşit, 7-8 çeşit figür olur. Göz olur, el olur, ayak olur, kuş olur, kertenkele olur. Şimdi burada her taş, her renk, her şekil milimetrelik ölçümler sonucunda gelip yapılıyor buraya. Öyle işarete baktım, bu tarafa gidiyor, şu tarafa gidiyor. Tamam da bunun ispatı lazım. Bakın, öncelikle kayanın ya da bahsettiği tepenin ya da dağın büyüklüğünü ölçelim. Ne yapalım? Kayanın boydan boya uzunlamasını ölçüp 7 ile çarpalım. 7 ile çarpalım. Uzunlaması çıksın kayanın ya da bahsettiği tepenin. Bir de genişliğini ölçüp 7 ile çarpalım.
Arazinin genişliği çıksın. Ha diyelim ki biz 500 metrekare bir arazi, bir dağ, bir kayalık arıyoruz. Genişliği de 200 metre diyeceksiniz. Şimdi bu üstündeki haçlar mezar işareti. Ama iki haç sadece iki mezar anlamına gelmez. Bu bir semboliktir. Sembol der ki bu kaya mezarları ifade eder. Bakın burada bir anne ve bebeği var. Belli ki bir anne ve bebeğinin bir mezarı var. Nerede? Annenin gözünün olduğu yerde. Bu kayanın olduğu yere gittiğimiz zaman, bahsettiği yere gittiğimiz zaman annenin gözünün olduğu yerde, annenin mezarı, kucağındaki bebeğin gözünün olduğu yerde de bebeğin mezarı var. Sadece orada mezar yok. Tamam da ne tarafa gideceğiz? Bu kayanın şekline benzeyen dağ, büyük kayalık, arazi nerede? İşte bir domuz var. Bakın ben domuzun dişlerini de çizdim. Dişleri yok ama dişlerini de çizdim. Domuz ne tarafa bakıyor? Bu tarafa bakıyor. Şimdi biz ayağı boydan boya ölçüp 7 ile çarpıp domuz yönüne gideceğiz. Birinci yön bu. Bazen 2-3 tane yön veren simge olabiliyor şaşırtmak amacıyla. Burada 3 yönü kontrol edeceğiz. Ama sol tarafa gideceğimiz garanti. Neden? Sol çarık. Sol çarık ne demektir? Ayağın aşağı tarafı sol. Sol. Ama hangi sol? Aşağı tarafta bir yön ama hangi sol? Bakın bu dağ yarığı. Gittiğimiz zaman dağın bu tarafı düz. Yani bu dağın bu tarafı düz. Bu dağın düz kısmı ne kadar? Yüksekliğinde 10 santim burası. Mesela o zaman 10 metre yüksekliğinde dağın bu kısmı şekil olarak havadan baktığımız zaman aynı buna benziyor şekil olarak bu dağ. Bu ayakkabıya benziyor. Aşağı tarafı düz bir uçurum gibi yer. Ve orada da odalar var domuzun gözlerinin olduğu yerde. Şimdi şuraya bir dikkat çekelim dedik. Okun gösterdiği yere yaklaşıyoruz. Bakın bu çok büyük bir dağdan bahsediyor. Büyük kayalık bir yerden bahsediyor bu. Bakın burada delikler var. Kaya üzerindeki delik define ya da mezar olan yerin şeyidir. Siz söyleyin, yeridir. Delik yer anlamında, nokta anlamında kullanılır ve yön anlamında da kullanılır. 2 tane delik bu kadının baktığı yöne bakıyor. Aslında biraz sola, biraz da sağa. Yani deliğin atıldığı yön de aynı zamanda yön verebiliyor. Kayanın kenarına atıldıysa tabii. Üstüne atıldıysa değil. Bakın 2 yön. Yani elimizde 3 tane yön var. 3 tane yön var. Üçüne de bu ayakkabının boyunu ölçüp 7 ile çarpıp 3 tarafa da gideceğiz. Ve bu kayaya, bu yapıya benzeyen bir yeri WhatsApp'tan konum atıp bakacağız. Bu kayanın kenarına benzeyen, bu kayaya benzeyen yeri bulacağız. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar bu bölümde bir ayı işaretini çözeceğiz. Ayı define işaretini çözeceğiz. Arkadaşlar çeşitli ayı işaretleri vardır ama her işaret kendine özgüdür. Her işaretin yönü, anlamı farklıdır. Bir işaretin diğeriyle alakası da yoktur. Yani bir ayıyla başka yerdeki bir ayı işareti aynı anlam ifade etmez. Şimdi burada bir sol ayak var. Yani bu ayının üstüne otur diyor. Otur bak işareti aynı zamanda bu. Sol ayak yönleri bu olur arkadaşlar. Bakın bir sol ayağı bu şekilde yaptıysa sol ayağın yönleri bu ok yönünden bir tanesinde olur. Yani sol ayağın yön kısmı bu ok yönünde bu kadar geniş bir yerden bahseder. Sol ayağı buraya koymuş. Yani üstüne otur, ayağını buraya koy ve doğru yöne bak. Doğru yöne bakman için gizli figür olur. Yani otur, ayağını bu şekilde koy ve kayanın üzerindeki gizli figürün baktığı noktaya bak ve o yönde git. Bu kayaya benzeyen dağı bulana kadar. İşte burada gizli bir surat var. Bu kayayı yapan eşkıyanın kendi suratı. Adam kendini çizmiş.
kendini reklam etmiş. Aynen birebir kendini çizmiş. Ya gördünüz mü? Evet. Yalnız bu adam sağ gözü kör. Sol gözü açık. Demek ki bu ne demek? Yine sol yön diyor. Yani biz baktığımız zaman bizim sağımıza gelir. Eğer kayaya sırtımızı dayarsak sol tarafımıza gelir. Yani bu yarım ayak yapmış. Yani devamına otur üstüne, ayağını bu şekilde koy. Adamın baktığı yöne doğru git ve aynı bu krokiye benzeyen o dağı bul ve dağdaki sarı dairelerin olduğu yerdeki küpleri hüple. Küp altın, gümüş, eşkıyalar yağma talan yaptıkları yerin altınları bunlar. Küp küp altınlar, elmaslar, zümrütler, silahlar. Eşkıya Volcan'ın adamları bunlar. Evet arkadaşlar, Eşkıya Volcan Türkiye'de yaklaşık 100 binli geçkin define işareti var. 100 bini geçkin gömüleri var. Özellikle dere kenarlarında, dere kenarındaki tepelere, suyun altına, yapma şelalelerin altına gömmüştür arkadaşlar. Dünyada define işaretlerini 5 saniyede çözen tek insan benim. Bu bir doğuştan gelen yetenektir. Yani bunu bir başkasına öğretemem. Böyle bir öğretme özelliği yok. Ama siz aklınızda bir ışık yanar. Ha, demek bu işaretler bunun için yapılmış. Ha, anlamları buymuş. Aklınızda bir ışık yanar yani. Bir define işaretinde yön verici, mesafe verici ve malların gömüldüğü yerin şekli, dağı, tepesi, deresi ve belirtilen yeri olur. Bir define işaretinde sadece bir defineden bahsetmez. En az 10-15 yerden bahseder, defineden bahseder. Evet arkadaşlar, define maceralarını yaşamak istiyorsanız lütfen hiç üşenmeyin. Şimdi benim profilimdeki YouTube simgesine basın. Direkt gelin Define Kralı kanalıma. Bana ulaşmak isteyenler oradan ya da buradaki telefon numarasından, WhatsApp'tan ulaşabilirler. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı Ümit Yaman. Bütün sevenlerime selam olsun. Hepinizi YouTube Define Kralı kanalına bekliyorum arkadaşlar. Define maceraları için. Arkadaşlar, Türkiye'den gelen bir resim ve bu kocaman bir dağ. Gördüğünüz gibi defineci kardeşimiz iple inmiş. Aman dikkat edin, böyle ip kullanmadıysanız daha önce sakın böyle şeylere teşebbüs etmeyin. Burada ilk dikkatimi çeken yer siyah leke. Siyah lekeler arkadaşlar iki şekilde yapılır. Bir, 10 metre çapında bir kasa girişi vardır. Oda girişi, mağara girişi vardır. Hazine vardır. Bir de işaret, gizli figür vardır. O anlamada gelir. Dikkati oraya çekmek için de gelir. Yaparlar siyah lekeyi. Şimdi bu siyah lekeyi önce buradan başlayacağım. Bu gördüğünüz devasa şelaleye yüzlerce gizli göz ve figür yapmışlar. Ve her gizli göz bebeğinin baktığı yerde küpler, eşkıya küpleri var arkadaşlar. Bakın buraya bir arslan adam yapmışlar. Bu arslan adamın göz bebeği çok önemli. Yani göz bebeği karşıya bakıyormuş gibi olur ama farklı bir yöne de bakabiliyor. Öncelikle bu arslan adamın baktığı yerde ilk hazineler var. Çok büyük hazineden bahsediyoruz. Burada arkadaşlar 5-10 kamyon küpten bahsediyoruz. Altın, elmas, mücevher, yağma talan edilen hazineler. Eşkıya Volcan'ın adamları yapmış bunu. Evet, sonra dikkatimizi buraya çekiyoruz. Yani bu kayaya gizli göz yapmışlar. Karşı taraflara da küpleri, hazineyi yerleştirmişler. Merkezi bir işaret yani. Şimdi buraya bakıyoruz. Bakın burada da gizli bir figür var. Saçları olan bir kadın sağ elini gözünün altına koymuş ve gizli gözle belli noktaya bakıyor. Yani bu gözün baktığı yere mermi sıktığınız zaman orada bunun küpü, hazinesi var.
Silahlar da çıkıyor 1800'lü yıllara ait, 1823'lü yıllara ait. Evet, şimdi okumuzu baktığımız yöne dikkat edelim arkadaşlar. Öyle bir simetrik yapmışlar ki, öyle bir çabayla yapmışlar ki akla mantığa sığmaz. Bakın burada ne var? Burada bir adam yatmış, eline tabancayı almış aslında ama sağ elini çenesine koymuş. Sağ elini çenesine koymuş. Bakıyor. Ben eli biraz yanlış çizmişim. Aslında yanlış çizmedim de çizince döndürünce öyle olmuş. Yani aslında sağ elini koyuyor. Evet, burada bir küp figürü var arkadaşlar. Bir küp figürü var. Küp, yani baktığı yerde küp var demektir. Bakın tam küpün boğazında 2 tane gizli göz var. O gizli gözün baktığı noktada da küpler var. Yani anlayacağımız şu: bu şelaleyi bir ayna olarak düşünün ve aynanın gözlerinin baktığı yerlerde hazineler var ve burada daha çizemediğim, yani görüp de çizemediğim yüzlerce göz var. Yüzlerce figür var. Hangi birini çizeyim? Korkunç derecede. Bakın, buraya iyi bakın. Buraya düz beyaz sıva yapmışlar. Buna Horasan yaması diyorlar. Yani böyle dağdaki rengin bir değişik tonu oluyor. Açık ya da koyu oluyor. Sıva gibi, boya gibi. Genelde böyle yerler girişte olabiliyor arkadaşlar. Girişte olabiliyor. Yani burayı kırıp girişte olabiliyor. Ama bu siyah lekenin 10 metre etrafında bir giriş olması lazım. Şüphelendiğim noktalar var. Hemen bu siyah lekenin üst tarafında, bakın orada da bir defineci arkadaşımız var. Yani buraya gizli gözleri koymuşlar hep. Buradaki, bakın burada da bir adam var. Burada gizli giriş olabilecek yerleri, şüphelendiğim yerleri çizdim. Ama şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu olay şöyle. Bir futbol sahasının ortasına bir tane top koyun. Topu 20 yerden delin. İçine ampul koyun. Lazer ışıkları koyun her deliğe. Ve gece olunca lazer ışıklarını yakın. Işıkların vurduğu koltuklara hazine gömün. Mesele bu. Yani burada gizli gözler var ve gizli gözlerin bebeğinin tam baktığı noktada küpler var. Yani 10 kamyona eşit hazine. Burası eşkıyaların hazinelerini depoladığı bölüm. Depolama bölümü burası. Çalmış buraya koymuş, getirmişler. 5 milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, Kral Yaman modeli bu. Artık yeni modelimiz bu. Paslanmaz, mıknatıs tutmaz, hiçbir zaman rengi solmaz. Şöyle gel ulan. Şimdi bir logar kapağında bir test yapacağız. Yani logar kapağı aynı zamanda kasa hareketi, kuyu hareketidir. Nasıl hareket ettiğini göreceksiniz. Ama tutuş pozisyonu ve yürüyüş pozisyonu çok önemli. Şimdi bakalım ne yapacak. Orada yaklaş, duvar hareketini çek. Bak bu bir duvar hareketidir. Yaklaş iyice. Logar görünmüyor ama ha. Tamam. Git şimdi geriye. Bir adım attık, boşluğa düştük. Geldik duvar. Şimdi sende para var mı? Dur. Şimdi bu parayı logar kapağının üstüne koyacağım. Eğer burası kazılmış ve içine küp konulmuş bir yer olsaydı
kas hareketi yapardı. Şimdi size kas hareketini göstereceğim. Ama çubuğu nerede tuttuğum, ne şekilde tuttuğum, nasıl yürüdüğüm çok önemli arkadaşlar. Kimi çubuğu yanlış tutuyor, yukarıda tutuyor, böyle tutuyor. Bunlar yanlış. Çubuk şu şekilde tutacaksınız. Şurada boşluk olacak. Şu şekilde bir çubuk boyu. Bakın. Bu şekilde. Böyle değil. Bu şekilde. Bir çubuk boyu. Şimdi parayı koyalım. Şimdi geldik. Duvar yaptı. Şu şekilde. Bakın duvar yaptı. Sonra bir adım attık, boşluğa düştü. Bir adım attık, çarpı yaptı. Bakın. Metal var demek. Para var. Bir adım attık, boşluğa düştü. Bir adım attık. Sonra yürüyoruz. Sonra geri geliyoruz. Yandan git. Bak. Duvar. Bir adım attık, boşluk. Metal hareketi, para. Şöyle yeri çek. Evet arkadaşlar, şimdi kuyu hareketini göstereceğim. Yani çubuk kuyuda ne yapar? Onu göstereceğim. Ya da o da. Bakın şunu kuyu farz edelim. Sen orada dur. O renk değişimini görecektir. Bak. Gördün mü? Duvar. Duvar. Şimdi tek çubukla kuyuyu çizelim. Gördünüz mü arkadaşlar kuyuyu nasıl çiziyor? Evet. Gördüğünüz gibi kuyu hareketi, oda hareketini çiziyor. Arkadaşlar şöyle resim al. Video çek. Videoya geç başkan. Bu model dünyada sadece bana ait arkadaşlar. Yani bu şekilde sökülüp takılması bile sadece bana aittir. Benden önce böyle bir model yok. Gördüğünüz gibi çubukların uzunluğu 45 santim. Sap 12,5-12 o civarda. Paslanmaz asla. Yıllarca suda kalsa bile renk atmaz, paslanmaz. Çok sağlam bir maddedir. Titanyum, krom, nikel karışımıdır şu anki. Evet. Tamam, durdurabilir. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün sevenlere selam olsun. Arkadaşlar şimdi alan taramanın tutuşunu ve yürüyüşünü göstereceğim. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir olay. Alan taramanın tutuşu ve yürüyüşünü eğer yanlış yaparsanız define bulamazsınız. Birinci kural, sokakta yürür gibi yürüyeceksiniz. Dizlerinizi fazla kaldırmayacaksınız. Çubukları çok sıkmayacaksınız. Normal tutacaksınız. Normal yürüyeceksiniz. Yokuş yukarı çıkarken dizinizi fazla kaldırmayacaksınız. Yokuş yukarı inerken dizinizi fazla kaldırmayacaksınız. Hoplamayacaksınız. Zıplamayacaksınız. Ama defineleri zıplatacaksınız. Şöyle düz tut biraz telefonu. Gel şöyle sen dur. Tamam. Şöyle. Sol elim biraz aşağıda duruyor. Şimdi nasıl tutup nasıl yürüyeceğiz? Nerede tutacağız? Bu önemli. Bakın şimdi. Şimdi şu şekilde sadece dirsekleri kırıyoruz. Bir çubuk boyu fark olacak. Şura boşluk olacak. Buraya baskı yapmayacaksınız. Şöyle. Şöyle boşluk olacak. Şu şekilde. Gördünüz mü? Şu şekilde. Ayaklar bu şekilde olacak. Böyle olmayacak. Bu şekilde. Nasıl geleceğiz?
Yürüyerek geleceğiz. Ben buraya nasıl çıktım? Yürüyerek çıktım. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Normal yürüyorum. Normal. Sen dur orada, ben biraz geriden gideyim. Çubukları şöyle tutayım. Evet. Normal. Anladınız mı? Normal. Peki çubuğu nasıl tutacağız? Şu burkuluk yerden şu şekilde. Çubuk ön tarafta olacak. Solüsyon. Şöyle. Kollar ne kadar uzun olacak? Şöyle. Bakın. Neredeyse bir çubuk boyu fark var. Bakın. Gördünüz mü? Hah. Şu şekilde. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bakın. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bu şekilde. Ve bakın. Aradaki mesafe. Evet, bakalım nereye götürecek. Beni yandan takip et. Evet, bozuk para arıyoruz oğlum. Günde 100 TL çıkartalım. Bakalım nereye gidiyor arkadaşlar. Yuh lan Ümit abi. Az değilsin ya. Ahanda ranza. Ne var orada? Ha bak, çek. Su var orada. Çek. Yaklaş 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 yaklaş. Bakın. Orada Su borusu. su borusu var. Bakalım su borusu nereye gidiyor. Git bakalım. Şu an su borusunun üstünde gidiyor. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Nikel krom karışımı olan 2022 son model define çubuğu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi buna sucuk bağırsağı, yani hayvan bağırsağı saracağız. Evet. Bunlar paslanmaz, mıknatıs tutmaz, asla renk değiştirmez arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir su. Bildiğiniz su. Suya bağırsağı soktuğumuz anda hemen yumuşuyor arkadaşlar. Şöyle. Solüsyon, yani sapındaki aparat hemen yumuşadı. Aparat ne işe yarıyor arkadaşlar? Aparat doğal kayalara gitmesini engelliyor. Şöyle de böyle de güzelce bir şey yapalım. Bu en az 60 santim 70 santim olsun. Bu kurudu mu zaten kemik gibi oluyor. Ve arkadaşlar bir 2 santim. Şuradan 2 santim aşağıdan bağlayacağız üsttekini. Şöyle. Sıkıca bağlayacaksınız. İyice yapışacak solüsyon çubuğa. Şöyle güzelce üst üstüne bindirin. Bu bağırsak ne işe yarıyor arkadaşlar? Bağırsak, hani insan çubuğu tutuyor ya böyle. Bağırsak da insanın etinden bir madde. Buraya başka bir şey bağlarsak, pamuk dışında, pamuk iplik bağlayabiliriz. Bu sefer ona gitmeye başlar. Şöyle alttan da bir düğüm atıyoruz. Şöyle. Tamam, bu iş tamam arkadaşlar. Alttan bir düğüm atıyoruz. Yani bir daha göstereyim. Şu şekilde.
Evet, 2 tane de böyle yapabilirsiniz. Bir sarıp alttan biraz daha şöyle ıslatalım. İyice yumuşasın şöyle. Evet, iyice yapışsın. Şöyle çekin çekebildiğiniz kadar. Sonra makasla burayı alacağız. Bu bağırsak daha çok lahit ve mezarlara, öncelikle kemik olan yerlere gider. Tabi her şeyi bulur. Ayrı dava. İşte gördüğünüz gibi. Bunun içerisinde suya ve doğal kayalara gitmeyen karışımlar var. Su geçirmez zaten. Yani bunlar ne çürür ne kokur, mahşere kadar gider. Çubuğun en büyük düşmanı sudur. Bunun içine su girmeyecek. Ha, su girerse nasıl anlarız? Su damacanasının üstünde çarpı yapar. Suyun üstünde çarpı yapar. O zaman da fön makinesini şuraya tutup 2 dakika ısıttınız mı o su gider gider. Gider zaten. Evet. Ha, bakın bu bağırsak arkadaşlar. Gördünüz mü? Hani aktarcılarda satılıyor. Gördünüz mü? Bu bağırsak şöyle yağsız, şöyle kenardan kesiyoruz. Bakın şöyle kenardan. Önce 2 kenarı böyle kesiyoruz. Bir de buradan böyle. Ortasındaki yağsız bölümü alıyoruz. 1 santim, 1,5 santim genişliğinde olsa yeter. 60-70 metre uzunluğunda olsa yeter. Şimdi ikinci bağırsağı saracağız. Evet. Arkadaşlar artık ben krom nikel malzeme kullanıyorum. Artık pirinç ve bakır kullanmayacağım. Tek model. Artık bundan sonra böyle. Kullandığım malzemenin içerisinde bunun içerisinde nikel ve krom var. Mıknatıs tutmaz. Eğilmez, bükülmez. Çok sağlam. Renk atmaz. Bundan sonra bakır ve pirinç sarı çubuğa veda ettim. Bu daha iyi. Nikel karışımı olduğu için. Paralarda da nikel var. Paralarda. Nikel karışımı olduğu için daha iyi arkadaşlar. Yıllar sonra bunu fark ettim. Ve artık bakır ve sarı çubuk asla satmam. Onlar da bulur ama her şeyin bir daha iyisi vardır. Bu daha iyisi olan. Evet. Arkadaşlar çok da sağlam oluyor ha. Böyle kolay kolay kopmuyor. Böyle kısa şey yapın. Arasında boşluk olmasın. Çok fazla geniş sarmayın. Bakın gördünüz mü? Şöyle bitime yakın bir tur attır. Bir alttan geçirelim şöyle. Bir alttan geçirelim. Bitimine yakın. Şöyle bir tur alttan geçirdik. Şöyle. Bir tur daha. Şöyle bir tur. Bir tur daha. Heh. Şöyle sıkılaştıralım. Evet, bunu çek babam çek. Yavaş yavaş. Birden çekmeyin. Islatalım biraz. Islatalım, yumuşun, çekelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi bakın borunun şu kadarını şey yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu domuz bağırsağı olur. Koyun bağırsağı olur. İnek bağırsağı olur. Ama domuz bağırsağı daha sağlam benim bildiğim kadarıyla. O da olur. Evet. Buyurun. Bitti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benim son model çubuklar 45 santim. Bunlar 45 santim arkadaşlar. Şöyle metreyle göstereyim. Kamera da iyi değil. Kamera iyi göstermiyor ya. Evet, saplar da arkadaşlar 12 santim. 12 santim idealdir. 12 santim saplar da. 12 santim. Evet,
Bunu da tekrar göstereyim. Türkçe bilmeyenler var. Türkçeden anlamayanlar var. Şöyle 45 santim. Kamera kötü. Evet, şimdi ikincisine geliyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi bu alan taramanın 7 hareketi var. Oda, tünel, lahit hareketi, kasa hareketi, derinlik alma hareketi. Bunları bilmeniz lazım. Bunlar için YouTube'a Kral Alan Tarama Eğitimi yazarsanız arkadaşlar çok rahat bir şekilde orada videolarımdan öğrenebilirsiniz. Evet. Define bulmak istiyorsanız bir alan tarama yeter, artar bile arkadaşlar. Define sadece alan taramayla aranır. Bunu unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi çubuğun 7 hareketi var. Oda, tünel, kasa, derinlik alma. Bunları YouTube kanalımda, YouTube Define Kralı kanalımda görebilirsiniz. YouTube Define Kralı kanalına hepinizi bekliyorum. Orada define maceralarını birlikte yaşayalım. Öğrenelim. İşaret nasıl çözülür? Alan tarama nasıl kullanılır? Bunları öğrenmek için gelin. Hoşça kalın.